Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi alize şalla karşınızdayım. Simli bir ip. Şöyle şeker bir pembe ipimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 191 numara ipimin renk numarası hanımlar. 4 numara tığ kullanıyorum. 1,60 milim. Şimdi model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modeli anlattığım bir modelin pratik bir şekilde kol ve yaka kesimini nasıl yapabilirsiniz? Beni bekleyen arkadaşlarımız varmış. Yeleğe başlamışlar ve kol yaka kesimini istiyorlar. Onun için onu sizinle paylaşmak istedim. Şöyle kendi tasarımım olan bir model. Ona geçmeden önce kanalıma ilk kez geliyorsanız ve hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle küçük bir parçada model anlatımı yapmıştım. Şöyle yine küçük bir şekilde sizinle paylaşacağım. Pratik bir şekilde nasıl yapabilirsiniz kol ve yaka kesimini onu anlatacağım size hanımlar. Şöyle bu video ilk kez izliyorsanız eğer model kurulumunu izlememişseniz hanımlar onun linkini de bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linki tıklayarak modeli nasıl kurduğumu izleyebilirsiniz. Şöyle 3 tane zincir çekip dönüyorum. İpimi doladım. Şu bakın orta kısmında bir zincirimiz var. İçine batıyorum. 2 tane trabzan. Bir zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 2 trabzan. İpimi doluyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum hanımlar. 1 2 3 şöyle 2 seferde kapatıyorum. İpimi doladım. Diğer modele geçtim. Şimdi hanımlar ben bunu şöyle bir kol altı kesimi yapmak istiyorum. Bu şekilde buraya gelince geri döneceğim. Bunu bu şekilde kol altı kesimi yapmak istiyorum. Herhangi bir trabzanla değil, bu şekilde bitirmek istiyorum. Onun için şöyle 2 tane zincir çektim. İpimi doladım. Şuradaki boşluğa giriyorum. 1 2 3 anlar. Pardon. Bir zincir ipimi doladım. 2 trabzan yapmışım. 4 değil. 2 tane trabzan. Kolu nasıl keseceğimi anlatınca orayı kaçırdım. İpimi doladım. Boşluğa batıyorum. 1 2 3 şöyle kapatıyorum. İpimi doladım. Burada bir tane zincirimiz var. İçine giriyoruz. 1 2 tane trabzan. Bir zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 İpimi doluyorum. Bakın bu buradaki boşluğa, buraya değil alttakine batıyorum. 1 2 3 Şöyle iki modelimizi kol altı yapacağız hanımlar. Dönüşte şuradan geri döneceğim. Ben bu şekilde yapmak istedim. Siz isterseniz trabzan yapmak isterseniz trabzan olarak da oraya yapabilirsiniz. Ben bu şekil yapacağım kol altı kesimimi. Şimdi yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Burada herhangi işlemimiz yok. Dönüşte veyahut da şuradan döneceğiz. Şöyle anlatayım size. Şuraya kadar örmeye devam edelim hanımlar. Buraya kadar örmeye devam edelim. Dönüşte beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar. Bakın şöyle bunu buradan dönersek burası bizim kol altı oyuntumuz olmuş oluyor. Anladınız mı hanımlar? Buradan geri döneceğiz ve burası kol altı oyuntumuz olmuş olacak. Ben şimdi ne yapacağım? Ben bir tane model bırakacağım. Çünkü çok küçük bir parçada yapmışım. Yaka kesimini de düzgün bir şekilde sizinle paylaşmak istiyorum. Onun için şöyle kol altına
Hanımlar, bu sadece pratik bir şekilde nasıl kesersiniz onu anlatıyorum. Bir tane kol altı olmaz. İki tane de, yani zayıf biri olursa iki tane de arkadan gelirse sırt bölümünden 4 model olmuş olur. Bilmiyorum, yani o da biraz kasabilir. Yani en azından şöyle 3 tane 3 model bir kol altı kesinti yapın bence. Daha rahat giyen kişi daha rahat hareket eder. O şekilde ben bir tane şimdi bırakacağım. Sadece pratik bir şekilde nasıl kesersiniz onu anlatmaya çalışıyorum. Bir zincir, iki trabzan, boşluğa batıyorum. Bir, iki, üç. Hepsini bir şöyle kapattım. İpimi doluyorum. Şuraya batıyorum. Bir tane kenar trabzanı buradan döneceğim. Burası bizim kol altı oyuntumuz olacak hanımlar. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Şimdi yakayı burada keseceğimiz için yakamız daha düzgün, daha anlaşılır şekilde göstermek için yani bir tane yaptım ben kol altı. Siz şöyle en azından 3 tane yapın hanımlar. Arkada da kesinti olduğu için öyle şöyle 6 tane model kol altı oyuntumuz olmuş oluyor. 2 ipimi doladım. Bakın buradaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3. Şöyle bir kapattım. Burada kol altı kesintimizi yapmış olduk. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edeyim. Yaka kesintimizi beraber başlayacağız. Hanımlar, dediğim gibi bu kadar değil. Şöyle en azından 3 tane kol altı kesintisi yapın. Buradan dönün. Evet hanımlar, şöyle yaka kısmına geldim. Şöyle ben bugün zikzaklı bir yaka, bu modele o zikzaklı yaka yakışacağını düşünüyorum. Ve öyle bir yaka kesimi yapacağım. Şöyle bakın, bir, iki tane trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle tekrar iki trabzan, ipimi doluyorum. Şu boşluğa batıyorum. İpimi aldım. 1, 2, 3. Hepsini bir kapattım. Şöyle ipimi doluyorum. Şuradaki boşluğa batıyorum hanımlar. Şöyle bir trabzan, bir zincir çekiyorum ve dönüyorum hanımlar, bir zincirle. Bakın şuradaki trabzanların tepesine batıyorum. Sık iğne gidiyorum. Yaka kesimini uyguluyorum hanımlar. Şöyle zikzaklı bir yaka kesimi yapıyoruz. Şöyle battım. Bakın sık iğne ile döndüm. 1, 2, 3 zincir, ipimi doluyorum. Zincirimin içine batıyorum. Modelimi uyguluyorum. 1, 2 trabzan, bir zincir, aynı yere batıyorum. 1, 2 trabzan, ipimi doluyorum. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Şöyle bir kapattım, ipimi doluyorum ve modelimi uygulamaya devam ediyorum. Burada herhangi bir işlemimiz yok. Buradan geri döneceğiz hanımlar. Yine buraya kadar örmeye devam edeyim. Orada beraber yine göstereceğim ne yapmamız gerektiğini. Evet hanımlar, şöyle kol altına geldik. Bakın şöyle modelimi örmeye devam ediyorum. Burada normal modelimi yapıp döneceğim. Herhangi bir uygulamamız yok burada. Yine onu da göstermek istiyorum. Aklınızda kalmaz. İpimi doladım. Boşluğa batıyorum. Parçam küçük olduğu için şöyle yine tekrarlayayım. Bir tane kol altı kesimi yaptım. Siz şöyle 3 tane yapın. 1, 2, 3 yapın şu şekilde. 1, 2, 3 zincir ve buradan dönüyorum.
Herhangi işlemimiz yok. Şimdi buraya kadar yine örmeye devam ediyorum. Burada sadece dönüşümüzü gelip aynı şekilde örüp dönüşümüzü sağlıyoruz hanımlar. İpimi doladım. Bakın şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3 ve diğer modelime geçiyorum. Şimdi yakaya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, şöyle yine yaka bölümüne geldim. İpimi doluyorum, modelimi burada şöyle örüyorum. Bakın buradakini örmeyeceğiz. Şimdi burayı öreceğiz. Bir, iki trabzan, bir zincir, aynı yere batıyorum. Hayır hanımlar, burayı örmüyoruz. Pardon. Burayı da örmüyoruz. Şöyle zaten zincirimizi yaptığımızda şöyle zikzaklı olduğu için şöyle örmüyorum. İpimi doluyorum. Buradaki boşluğa batıyorum. Şöyle bir kenar trabzanı. 1, 2, 3 modelimiz bakın şu şekilde gitmiş oldu. Bir zincir çekiyorum. Yine sık iğne ile dönüyorum. O yüzden kol altını kısa kestim ya hanımlar. Az gösterdim. Burada daha iyi görebilmeniz için, daha sağlıklı bir yaka kesebilmem için bunu bu şekilde ördüm. Bakın. Şöyle yaka kesimiz zikzaklı, istediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. İlk 3 zincir ipimi doluyorum ve modelimi örüyorum. Şimdi modelimi tekrar örüyorum. Buraya gelip geri döneceğim. Yakaya gelince beraber devam edelim hanımlar. Evet hanımlar, şöyle geldim. Yine yaka bölümüne ipimi doluyorum. Şöyle son modelimi 1, 2 trabzan, bir zincir, aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2 trabzan, ipimi doladım, şu boşluğa batıyorum. 1, 2, 3, hepsini bir kapattım. İpimi doluyorum, buradaki boşluğa şöyle trabzanın tepesine batıyorum, kenar trabzan. Burada hanımlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane kesmiş olduk. Artık kesmeyeceğim. 1, 2, 3 modelim kaldı zaten. Size göstermek için şöyle 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Bunu sık iğne değil, artık kesimi bitirdim hanımlar. Bu şekilde bir kesim yaptım. Kesimi bitirdim. Şöyle modelimi örmeye devam ediyorum. Yeleğinizi bitirdikten sonra hanımlar 1, 2, 3 isterseniz şöyle burada bir zincirle etrafını çevirirsiniz veya da hiç zincir çekmeden zaten şuradan başlayarak sık iğne ile istediğiniz oyayla da şunları bu şekilde süsleyip geçebilirsiniz. Süslemesi, kenar süslemesi kesinlikle zevkinize kalmış bir şey. İsterseniz oya yaparsınız, isterseniz sadece sık iğne ile etrafını çevirirsiniz. Daha sade bir şey istiyorsanız o şekil yaparsınız. 1, 2, 3 hanımlar. Boşluğa batıyorum. 1, 2, 3. Evet, kenar trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum hanımlar. Şöyle gördüğünüz gibi yakayı şöyle zikzaklı bir şekilde bir yaka kesimi yaptık hanımlar. Artık kesim yapmayacağım. Bunu düz öreceğim. Şöyle bu sırayı da öreyim. Çok kolay olduğu için
hızlı ilerlediğimiz için beraber örebiliriz hanımlar. Bakın şu boşluğa batıyoruz. 1 2 3 1 2 trabzan, bir zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 trabzan, ipimi doladım, boşluğa batıyorum. 1 2 3 1 2 bir zincir, aynı yere batıyorum. 1 2 şu ara boşluğa batıyorum. 1 2 3 hepsini bir kapattım, ipimi doladım ve şöyle zincirime batıyorum, kenar trabzanımı örüyorum. Bunu da artık bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. Şöyle biraz orantısız olduğunu farkındayım. Sadece küçük bir parça olduğu için şöyle ipimi arkaya alayım. Yaka nasıl durur onu, o yüzden fazla yakayı kestim. Şöyle şu modeli kesmemiş olsaydım daha bir orantılı görürdünüz. Şöyle şurası çok ince kaldığı için onun farkındayım. Orantısız görünüyor ama siz daha büyük parça yapacağınız için bu şekilde kesimini size öneriyorum. Siz yine zevkinize kalmış. İsterseniz diğer şekillerde daha önce kestiğim yelekler, yani yelek modelleri, yaka kesimleri kanalımda mevcut. Onlara bakarak aynı şekilde bu şuradan eksilterek de gidebilirsiniz. Ama ben bu modele bu yaka kesimini yakıştırdım. Gördüğünüz gibi çok da güzel oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle de göstereyim hanımlar.